Merhaba, ben Murat Saltık. Bugün eğer siz de bana katılırsanız birlikte lazanya yapacağız. Kıyma harcının beşamel sosun hazırlanması ile bunların dizilip fırınlanması şeklinde 3 aşamadan oluşacak yemeğimiz. Önce malzemelerimize bir göz atalım. Malzemelerin tamamını sıralanmış olarak videonun sonunda tekrar belirteceğim. 1 paket 500 gram lazanya. Ben pasta villa tercih ettim. Benim pişirme kabıma 10 dilimi sığabildi. Kalan yarısını bir sonraki yemeğimde kullanacağım. 3 yemek kaşığı un. Parmesan, kaşar ya da dil peyniri. Ben 100 gram kadar dil peyniri kullandım. 500 gram döş kıyma. Lazanyanın üstüne en son bir parça maydanoz koymak istedim. Siz fesleğen yaprağı da koyarak süsleyebilirsiniz. Ilık süt. Ben her bir kaşık un için 250 mililitre süt koyuyorum. 3-4 diş sarımsak. 2 adet kuru soğan. Ben lezzetini sevdiğim için bir tanesini kırmızı soğan olarak kullandım. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 adet orta boy havuç. 3 adet orta boy domates ya da domates sosu püresi. 1 bardak kadar sıcak su. Tereyağını 2 yerde kullanacağız. Birincisi kıyma harcımızı hazırlamak için, diğeri beşamel sos için. Beşamel sosta kullandığımız un kadar tereyağı kullanıyoruz. Ben bu yemekte 5 kaşık kadar tereyağı kullandım. 3'ü beşamel sosa, 2'si kıyma harcına. Yarım çay bardağı zeytinyağı, kırmızı toz biber ve tuz. Son olarak karabiber. Malzemelerin hepsini video sonunda bulacağınızı tekrar hatırlatıp kıyma harcıyla yemeğimize başlayalım. Orta boylu küpler şeklinde havuçları dilimliyoruz. Sert kalmaması için önce onları kavuracağız. Soğanları da aynı şekilde yemeklik olarak kesiyoruz. Soğan olmazsa olmazı. Mevsimi dışındayken lezzetli domates bulmak çok zor. Kullanmak istemezseniz kendi yaptığınız domates soslarınızı ya da marketlerdeki domates pürelerini kullanabilirsiniz. Domatesleri de harcımızın içinde eriyecek şekilde boyutlandırıyoruz. Sarımsakları da dilimlendirip kesme aşamasını bitiriyoruz. Tereyağı ve zeytinyağını kızdırıp öncelikle havuçları içine atıyoruz ve soteliyoruz. Hafif rengi dönünce soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Soğanların da rengi değişince sarımsakları ekliyoruz. Sarımsak kokusu hafiften gelince kıymamızı ilave ediyoruz. Kıyma önce kendi suyunu salacak, sonra tüm malzemelerin aromasıyla birlikte tekrar içine çekecek. Kıymanın rengi dönünce kırmızı biber ve tuzu ilave ediyoruz. Kısa bir sürede bu şekilde karıştırıp pişirdikten sonra domateslerimizi ekliyoruz. Harcımızı ara ara çevirerek güzelce pişiriyoruz. Ardından da salçayı ilave ediyoruz. Domatesler piştikçe harcın içinde kaybolup gidecek. Sıcak suyumuzu da ilave edip iyice pişmek üzere tenceremizi kenara alıyoruz. Ara ara karıştırıp suyuyla karışmasını sağlıyoruz. Şimdi beşamel sosu yapmaya geçebiliriz. Diğer tariflerde süt miktarı daha az gösteriliyor, ancak ben her bir kaşık un için 250 mililitre süt koymayı tercih ediyorum. Hatta lazanya için ufak bir miktar daha eklenebilir. Kalan 3 kaşık tereyağını eritip üzerine unumuzu koyuyoruz. Ölçüyü değiştirmeniz gerekirse koyduğunuz un kadar tereyağı kullanmak hesap için kolaylık sağlayacaktır. Unu koyunca hemen karıştırıyoruz. Çırpıcı ile iyice birbirine yediriyoruz. Un kokusu çıktıktan sonra sütümüzü ekliyoruz. Ancak sütü bir kere de tencereye dökmüyoruz. Ayrıca topaklanmanın olmaması için de sütün soğuk olmamasına dikkat ediyoruz. Kaynayana kadar çırpıcı ile karıştırıyoruz.
Hafiften kıvam aldığını göreceğiz. Bu noktada tuz ve karabiberini ekliyoruz. Kısa bir sürede böyle kaynatıp almak üzereyken içine dil peynirimizin 1/3'ünü koyuyoruz. Bu kısım çok gerekli değil. Daha güzel kıvamlı olması için yapabilirsiniz. Ya da koyduğunuz süt fazla geldiyse bir kurtarıcı olarak deneyebilirsiniz. Kıymamıza da son bir kez daha bakalım. İkisi de çok güzel görünüyor. Sıra geldi 3. ve son aşamaya. En alta beşamel sosumuzu iyice yayıyoruz. Eğer beşamel sosu kısıtlı miktarda kullanacaksanız, kullanacağınız tepsinin kenarlarını yağlarsanız yapışmaya engel olabilirsiniz. Ben beşamel sosu ara katlarda da bolca kullanacağımdan kenarları yağlamıyorum. En alt katmandaki beşamel sosun üzerine kıyma da koyabilirsiniz. Ama ben lazanyaları koyuyorum. Kullandığım lazanyalar ön pişirmeye ihtiyaç duymuyor. Kullanacağınız lazanya tipine dikkat ediniz. Lazanyalar tepsiye sığmıyorsa ya da boşluk kalan kısımları doldurmak amacıyla lazanyalarınızı uygun yerlerden kırabilirsiniz. Lazanyaları yerleştirdikten sonra üzerine kıymamızı yayıyoruz. Her tarafına eşitçe gezdirdikten sonra beşamel sosumuzdan koyuyoruz. Bundan sonra sırayla lazanya, kıyma ve beşamel sos olarak devam edeceğiz. Beşamel sos kenarda durdukça soğuyup katılaşabilir. Bunun için ara ara ısıtabilirsiniz. Benim pişirme kabıma bu kadar kat sığabildi. En üstünü de beşamel sosla kaplayıp fırına sürüyorum. Ben sobada pişireceğim ama sizler turbo fırında 190 ya da 200 derecede 20 dakika pişirebilirsiniz. Benim gibi sobada yapacaklar ise sobanın çok harlı bir şekilde yanmamasına özen göstersinler. Dikkat ederseniz kalan dil peynirimi hemen koymadım. Yanık bir görüntü olmasını istemedim. Pişirme süresinin yarısında ayırdığım dil peynirini lazanyamın üzerine serpiyorum ve son 10 dakikayı da bu şekilde pişiriyorum. Ve işte lazanya tam da olması gerektiği gibi kızardı. Rengi muhteşem. Burada son bir önemli noktamız var. Lazanya piştikten sonra hemen kesmiyoruz. 20-25 dakika kadar soğuması için bekletiyoruz. Böylece daha düzgün bir kesim yapabileceğiz. Ayrıca çok sıcak bir yiyecek ya da içecekten lezzet almamız mümkün değildir asla. Bir kahve de olsa, bir yemek de olsa dinlendirilmesi önemlidir. Bekleme süresi de dolunca kesmeye başlıyorum. Kokusu her tarafa yayıldı ve harika görünüyor. Maydanozumu da ekliyorum. Umarım tarifi deneyip beğenirsiniz. Afiyet olsun.